Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev yakınlarında Çernobil nükleer santrali 26 Nisan 1986'da patladı. Bakıma alınan santralin 4. reaktöründe meydana gelen patlamada Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarını tam 200 kat aşan bir etki yarattı. İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi hayatını kaybetti. Ancak daha sonra Türkiye'nin de dahil olduğu yakın coğrafya 10 yıllar boyu sürecek ölümcül bir felaketin pençesine düştü. O dönemde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'daki bu felaket ilk günlerde gizlenilmeye çalışıldı. Ancak bu boyutta bir nükleer felaketi gizlemek mümkün değildi. Kazada oluşan nükleer bulutlar 2 gün sonra İskandinavya'ya ulaşmıştı. Avrupa'daki radyasyon düzeyinin ciddi boyutta artmasıyla gözlerin çevrildiği Sovyetler Birliği felaketi dünyaya duyurdu ve yardım istedi. Böylelikle Çernobil faciası dünyanın gündemine oturdu. Santraldeki patlamaya müdahale eden ekiplerin önemli bir kısmı birkaç dakika içerisinde maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle hayatını kaybetti. Santralin temizlenmesi çalışmalarına katılanların da önemli bir kısmı öldü. Çalışmalara katılması için gönderilen ordu birliklerindeki askerler reaktör enkazında 3 dakikalık sürelerle çalıştılar ve temizlik 15 gün sonra tamamlandı. Ancak askerler maruz kaldıkları radyasyon nedeniyle sonraki aylarda hayatını kaybettiler. Radyasyondan en çok etkilenen santralin çevresindeki 30 kilometre çapındaki alan boşaltılarak bu bölgede yaşayan 135 bin kişi tahliye edildi. Reaktör binası 410 bin metreküp çimento ve 7 bin ton çelikle gömüldü. Besin maddeleri başka bölgelerden getirildi ve radyasyon bulaşan gıdaların tüketimi yasaklandı. Tanı merkezleri kuruldu. 5 milyon 300 bin kişiye radyoaktif iyodun tiroid bezi tarafından alınımını engellemek için potasyum iyodür tabletleri dağıtıldı. Ukrayna'da 18 bin kilometre karelik tarım toprakları radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı. Ülkedeki ormanların %40'ı kirlendi. Kazadan 25 yıl sonra 2011'de yapılan bir araştırmada bile incelenen sütlerin %93'ünde kabul edilebilir düzeyin çok üzerinde radyasyona rastlandı. Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 2004'e kadar 18 yaş altı 4000 çocukta tiroid kanseri vakası görüldü. Resmi raporlara göre 9 bin, bağımsız bilim insanlarına göre ise 30 bin ile 60 bin arasında insan Çernobil'in neden olduğu ölümcül kanser türlerine yakalandı. Bilim adamları yaklaşık 190 ton uranyum ve 1 ton plütonyumun hala santralin altında bulunduğuna işaret ediyorlar. Bu yüzden Çernobil'in yakınlarındaki Pripyat şehrinde günümüzde ölçülen radyasyon düzeyi normalin 20 kat üzerinde ve tüm bu radyoaktif kalıntıların tamamen temizlenmesi için öngörülen süre 48 bin yıl. Çernobil'in etkisine maruz kalan ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Ancak o dönemde Türkiye'deki yetkililer bu felaketi o kadar hafife aldı ki dönemin Sanayi Bakanı Karadeniz'de yetişen çayların radyasyondan etkilenmediğini ispat etmek için kameraların karşısında çay içti. Bedeli daha sonraki yıllarda çok ağır olacak bu felakete ilişkin dönemin bakanının yaptığı açıklama, Karadeniz'e bir damla mürekkep düştü diye Karadeniz kirlenir mi? Radyoaktif çay daha lezzetlidir. Rusya'dan iyi bir şey gelmez. Ya komünizm ya radyasyon diye dalga geçiyordu. Oysaki binlerce kilometre uzaklıktaki İngiltere bile radyasyonun yıkıcı etkilerinden korunmak için önlemler almaya çalışıyordu. Faciadan birkaç gün sonra Sovyet Büyükelçisi Türk yetkilileri uyararak Karadeniz'de ölçüm yapmalarını söylemişti. O sırada dönemin Atom Enerjisi Bakanı radyasyon Türkiye'ye ulaşsa bile etkilemez açıklaması yapıyordu. Fakat radyoaktif bulutlar kazadan birkaç gün sonra 3 Mayıs'ta Trakya'ya ve ardından Doğu Karadeniz'e ulaştı. Bölgede radyasyon oranı 7 kat artmıştı. 4 Mayıs'a geldiğimizde Kapıkule Edirne yolunda İstanbul'da
havadaki radyasyonun tam 1000 katı fazla bir değer ölçüldü. Böylece Türkiye için Çernobil felaketi başlamış oldu. Avrupa ülkeleri radyasyonlu olduğu gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu. Hollanda Sağlık Bakanlığı Türk çayında yüksek oranda radyasyon olduğunu açıkladı. Federal Almanya Türkiye'den alınan 13 ton çayı iade etti. Türk yetkililerin olan biten karşısındaki tavrı ise tamamen inkar politikasıydı. Dönemin Çaykur müdürü çay kaynatıldığında radyasyonun 5-6 kat düştüğünü iddia ediyordu. Ancak uzmanlar bu sınırlı verilere rağmen bütün bu yaşananların sonucunun Türkiye'de kanser hastalığının oranında çok yüksek bir artış olduğu inancındalar. Kanser vakaları Marmara bölgesinde 1986-87 yılları arasında yaklaşık 2 kat arttı. Karadeniz bölgesinde ise 1995'ten sonra kanser vakaları 3 kat arttı. Çernobil'den sonraki yıllarda Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının artışı felaketle bağlantılı olarak sık sık gündeme geldi. Kansere yenik düşen Karadenizlilerden biri de 2005'te 33 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Kazım Koyuncu'ydu. Koyuncu, Türkiye'de yetkililerin Çernobil felaketi karşısındaki tutumlarıyla ilgili "Beni radyasyon değil, Türkiye'deki sistem kanser etti" dedi. Türkiye'de Çernobil felaketi sırasında radyasyon seviyesini gösteren sayısal değerler hiçbir zaman açıklanmadı, halktan gizlendi. Yetkililerin gerekçesi ise panik yaratmamaktı.